Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Evet dostlar, bir süredir ihtiyacımız olan ürünleri satın alıp sizler için inceliyorum. Şu ana kadar 2'de 2 yaptık diyebilirim, çünkü ben de ürünleri görmeden satın alıyorum. Tamamen araştırarak, ihtiyaçlara göre özelliklerine bakarak, yorumlarına bakarak satın alıyorum. Bu ürünleri alırken de böyle inceleme videolarının faydasını da çok büyük şekilde biliyorum. O yüzden ben de bu ürünleri aldığım zaman, otomobille ilgili ürünler olduğu için de bunları kanalımızda sizler için inceleyerek, otomobillerde olduğu gibi yine en anlaşılır şekilde, en basit haliyle ürün hakkında kafanızda bir soru işareti kalmasını sağlamıyorum. Hatta yorum yapanlar biliyor. Ürünlerle ilgili yorum yapanlara da tıpkı otomobil videolarında olduğu gibi tamamına da cevap veriyorum. Çünkü her zaman söylüyoruz, bir işi yapıyorsak tam anlamıyla yapmalıyız. Yani sadece öyle ürünü koydum buraya, yaptım gitti. Ondan sonra yazsalar da boş ver, alsalar da boş ver. O zaman benim o videoyu, bu emeği vermemin bir anlamı yok. O yüzden bu ürünlerle ilgili yorumlarınızın da tamamına cevap vereceğim. Şimdi dostlar, biliyorsunuz bundan 2 video kadar tamamen ekranlar, işte kablosuz CarPlay'ler, Android Auto'lar vesaire, bunların üzerine çalıştık. Bu defa yine otomobilde bence çok fazla işimize yarayacak. Hatta otomobili geçtim, ufak bir dönüştürücüyle günlük hayatta da çok fazla işimize yarayacak bir ürünle beraberiz. Tabii ürün diyorum ama nedir bu ürün? Telefon tutucu dostlar, ama sıradan bir telefon tutucu değil. Tabii bir telefon tutucu nasıl sıradan olmaz? Gelin detaylarına hep birlikte bakalım. Evet dostlar, şu an elimde Zihu marka kablosuz şarj ve aynı zamanda soğutucu özelliğine sahip iki farklı araç içi telefon tutucusunu tutuyorum. Birazdan montajı yapınca da artık onlar alıp tutacak telefonları. Bu işler parayla değil sırayla demişler, değil mi? Araştırmalarıma göre Zihu 2016 yılında kurulup arabalarla ilgili yüksek kalitede aksesuarlar üreterek bugüne kadar 1 milyondan fazla satış yapmışlar. Bu sitesinde yazan bir bilgiydi. Forumlara bakınca da bunu anlayabiliyoruz. Büyük kutu CF70 isimli, küçük kutu IC80S isimli böyle kabartmalı şık bir tasarım kutuyla geliyor ürünler. Üzerinde bize ufaktan bir ipucu olacak 15 watt kablosuz şarj özelliğinde buraya iliştirmişler. Tabi CF70 modelinde 15, 10, 7.5 ve 5 watt güçlerinde şarj edebildiğini de belirtmişler. IC80S'te ise N52 süper mıknatısların kullanıldığı öne çıkıyor. Çünkü dostlar, bu iki ürünü almamın sebebi CF70 elektrikli kollarıyla telefon tutarken IC80 mıknatıslı olarak tutuyor. İkisi arasındaki kullanım farkları nasıl? İnceledikten sonra tasarım, performans vesaire bunları daha net anlayabileceğiz. Hadi gelin önce IC80S'in kutusunun içerisinde neler var bakalım. Yan tarafında İngilizce şekilde Semiconductor Refrigeration, yani termoelektrik soğutma özelliğinin varlığından bahsedilmiş. Bunun nasıl çalıştığını birazdan daha detaylı anlatacağım. N52 mıknatıs, 15 watt hızlı şarj ve 360 derece dönebilen başlığa sahip olduğunu yazmışlar. Kutunun arkasında ise özelliklerinin tamamı verisel olarak koyulmuş ve Zihu logosunu böylece tamamlamışlar. CF70 tabi hem daha büyük hem de daha ağır. Termoelektrik soğutma özelliği yine en başta. Çift şarj ünitesi var tasarımından dolayı. QI kablosuz şarj özelliği, 360 derece dönebilme ve kurulumla alakalı bir özellik verilmiş. Önce hangi kutuyu açalım dersiniz? Büyük mü küçük mü? Hızlı bir karar verme aşamasından sonra önce yine küçük diyelim. Açalım bakalım ne varmış içinde. Şöyle kek kalıbı gibi çekelim içinden sıcak sıcak. Of. Burada böyle paket sarılmış parçalar var. Bunları teker teker açacağız. Ön tarafında okumadığımız ve çok da fazla işimizin olmayacağı kullanım kılavuzu bulunuyor. Ve mal burada dostlar. Şöyle hemen bundan bir başlayalım. Burada telefona takılacak mıknatısı ve kendisi duruyor. Gelin bir de CF70'in içinde neler var ona bakalım. Kapağı açınca buradaki koruma kartonunu alalım. Yine en başta okunmayan kılavuzu bulduk. Şunu bir kenara fırlatalım. İşte şu kutunun dışında yazan Multiple Installation olayı bu. Bu var ya, aşırı hoşuma gitti. Birazdan detaylarıyla anlatacağım. Ve burada asıl olayımız duruyor. Kutunun geri kalan içeriği IC80 ise tamamen aynı. Şunu da göstermeden geçmeyeyim. Burada bir de 24 aylık bir garanti kartı bulunuyor. Bu da önemli bir detay bence. Ve geldi kuruluma. IC80S şu an elimde. Bununla CF70'in en büyük farkı bu dostlar. IC80S mıknatıslı. Siz bu mıknatısı telefonunuzun arkasına yapıştırabilir ya da kılıfın içine yerleştirebilirsiniz. Böylece bu cihaza şak diye takılacak. Şu paketlerin içine bakalım neler var neler yok. Burada bir adet hem USB Type-A hem de USB Type-C girişi bulunan çakmaklık güç girişi bulunuyor. Bu çok güzel bir detay. Çünkü evet, şimdi bu cihazı çalıştırmak için bunu çakmaklığa takacaksınız ama aynı zamanda ekstradan bir USB girişinizi de almış olacak. Düşünüyorum, mesela daha düşük donanımlarda ya da modelde bir araba olsun, hem kablosuz hem de kablolu şekilde iki ayrı telefonu şarj edebilirsiniz. Çok başarılı ve güzel bir detay kesinlikle. Diğer pakette ise klima menfezine takmak için mandallı bir aparat bulunuyor. Son pakette ise bir tarafı Type-A, diğer tarafı Type-C olan kablo bulunuyor. Cihaz Type-C girişi dostlar. Şimdi ne çıktı az önce? Klima menfez mandalı değil mi? Dersiniz kardeşim, ben klima menfezime böyle şeyleri takamam. Kırılıyor ediyor, kaş yapalım derken göz çıkartırız dediğinizde kutunun içinden bir de konsola ya da cama yapıştırmak için 3M logolu başka bir aparat da bulunuyor. Vallahi mükemmel bir detay ve düşünce olmuş, artık hangisi sizin daha işinize gelirse. Ama tabii biz bu araçta bu cihazları kullanmayacağımız için şimdi bu yapıştırmalı versiyonu hiç denemeyeceğiz.
biz klima menfezi seçeneği yapacağız. Evet dostlar, klima mandalımızı elimize aldık. Bu arada gerçekten ürünü satın alırsanız görürsünüz. Ben çok böyle telefon tutucu vesaire aldım zamanında ama şu dokunduğun zamanki hissiyatı bile aşırı güçlü ve sağlam hissettiriyor. Evet, şimdi bunu bu şekilde menfezin kurbanı olarak seçtiniz. Şaka şaka, bir şeycik olmaz. Aradan seçtiğiniz bir koluna bunu takıp böyle çevire çevire sıktıktan sonra cihazı da alın elimize. Gerçekten böyle ele gelen cinsten tatlı bir ağırlığı var. Bu arkasındaki boşluk ve ucundan görünen pervaneler kablosuz şarj sırasında telefonunuzun ısınmasını önlüyor. Belki fark etmişsinizdir, eğer böyle şehirler arası seyahate çıkıyorsanız telefondaki uygulamalar konumunuzu takip ettiği için siz bir de telefonu şarja taktığınız anda ekstra ısınıyor. Ben genelde kapatıyorum konum servislerini fakat yine de çalınma karşıtı konum için bile kullanılıyor. İşte hem böyle durumlarda hem de güneştir, kaloriferdir ısınmasın diye bu soğutucu sistem çalışıyor. Tabi bu soğutma sistemi sayesinde şarj performansı da maksimuma çıkıyor. Evet dostlar, bunu buraya bu şekilde taktık ama böyle bir işe yaramaz, yani sadece mıknatıslar tutar bu arada. Biz şarj etsin de istiyoruz. Kutunun içinden çıkan bir tarafı Type-A, diğer tarafı Type-C olan 1 metrelik kabloyu alalım. Bu köşeye takmamın nedeni size daha güzel görsün diye normalde hemen orta konsol üzerine takılabilir. Ve çakmaklığa taktığımız gibi mavi mavi ışıklar da yanmaya başladı. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Oh, terapi gibi şu jelatini sökmek. Mal ceviz dostlar, burada yeşil ışığımız da yanıyor. Kurulum başarılı ama henüz bitmiş değil. Dostlar, bir de kutunun içinden böyle bir kart cetvel çıkıyor. Bu nereden çıktı kardeşim, ne işe yarıyor diyenler için. Şimdi bu mıknatısı telefonun arkasına koyduk fakat bunun tam olarak kablosuz şarj alanında olması gerekiyor. Bunu rahatça anlayın ve takın diyerek bu kılavuzu vermişler. Adamlar her şeyi düşünmüş gerçekten, hayret ediyorum şu an. Bunu alıyorsunuz. Telefonu da alıyorsunuz. Böyle hizalayarak merkezini bulup en doğru yeri zahmetsiz buluyorsunuz. Ve telefonu tutucuya yaklaştırdığınız anda hüp diye içine çekip şak diye şarj etmeye başlayınca keyfiniz bir yerine geliyor. Şu detayları da göstermek istiyorum. Bu soğutucu pervane ve RGB ambiyans aydınlatmada efsane olmuş. Özellikle akşam vakitlerinde arabanın içine de böyle bir ambiyans vermesi harikulade duruyor ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Mıknatısın gücüne de bir bakalım. Bu da tasarım ve teknoloji kadar önemli çünkü. Şöyle alayım elime de en sert testi yapmış olalım. Güzelce sallıyorum. Gayet sağlam, yani 150-200 gram bir cihaz taşıyor şu anda. Tam notu aldı benden. Of, var ya, yalnız şu pervane ve RGB ışıklar benim aşırı hoşuma gitti. Baktıkça bakasım geliyor. Hadi gelin bir de CF70'i test edelim. Bakalım IC80S ile arasında büyük bir fark var mı? Şimdi dostlar, CF70'in montajında ilk olarak şu paketi bir açalım. Yine bu nedir diye soracak olursanız gerçekten çok akıllıca bir şey yapmış adamlar. Bunun ne olduğunu anlatacağım. Bu bir kenarda dursun. Yine aynı çakmaklık güç adaptöründen burada da görüyoruz. Aynı şekilde Type-A'dan Type-C'ye kablo ve bitti mi? Hayır. Şimdi dostlar, bu çok ilginç bir şey. Ben satın almadan önce de çok ilgimi çekmişti. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir şey. Bu sert bir malzeme. Bu tutamaçı takacağımız yeri içeriye bakıyor. Nasıl kullanıldığını birazdan göstereceğiz. Efsane gerçekten. Ve sonunda Yiğit çıktı meydana. Hatta hemen jelatin açma merasimini de şimdi yapalım. Yine arkasında havalandırma çıkışları vesaire var. Şu iki noktadan da bir alan oluşturup şarj ediyor. Ve bunlar da elektrikli olduğu için menfezlere takılması çok da sağlıklı olmaz. Bu konsola takılıyor dostlar. Fakat konsolu taktığınızda hem daha sağlam olsun hem de konsola bir zarar gelmesin diye adamlar yine böyle bir şey yapmış. Şimdi siz bunu açıyorsunuz. Bunu artık konsolun neresinde kullanmak istiyorsanız takıyorsunuz ve bir gün boyunca, burası çok ömelli, bir gün boyunca sadece bu konsolun üzerinde kalıyor. Yerine alışıyor yani. Bir gün geçtikten sonra artık bu cihazın tutma aparatını alıp bu yapıştırdığımız parçanın üzerine takıyorsunuz. Sonra bunu böyle hafifçe bir kaba kuvvet uygulayarak böyle açtıkça açabilirsiniz. Tabi ben bu araçta uygulamayı yapmayacağım için cihazın çalışma performansına geçelim. Aynı şekilde güç adaptörünü çakmaklığa Type-C girişinde cihazı taktığımız anda cihazın kolları açıldı. Bu daha eğlenceli kesinlikle. Kenardaki tuşlara basınca da manuel olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Çok zevkli ya. Durup basısı geliyor insanın. Sistem mükemmel çalışıyor. Bu arada iki tuşa da aynı anda basmanıza gerek yok. Hangisine basarsanız basın kollar çalışıyor. Şimdi telefonu aldık elimizde. CF70'in kollarına bastığımız anda et yiyen çiçek misali kollarıyla sarıp sarmaladı telefonu. Ve anında da kablosuz şarjımız devreye girdi. 15 watt gücünde hızlı şarjla telefonumuz aynı zamanda şarj olmaya devam ediyor. Yani her iki cihazda özellikle taksi şoförleri olsun, uzun yol şoförleri olsun böyle telefonu kabloya bağlamaktansa cihazı bağlayıp daha rahat bir kullanım sağlanır. Her iki cihazın da performansı kesinlikle çok hoşuma gitti. Aynı şekilde arkasını da göstereyim. Yine burada ambiyans aydınlatmamız çalışıyor. Pervane rüzgarı vuruyor elime
Böyle elde tutunca bile o sağlamlığı ve kaliteyi hissediyorsunuz dostlar. Ben açıklamalar kısmına her iki ürünün de linkini ve her zaman olduğu gibi %20 indirim kodunuzu bırakıyorum. Cihazların malzeme kalitesi ve teknolojisi harika. Bir de bunun yanında böyle akıllı çözümler ve detayları da eklenince 3'te 3 yaptığımız bir alışveriş oldu. Ben her zamanki gibi siteden nasıl alışveriş yaptığımızı da göstereyim. Çünkü genellikle İngilizce olmalarından dolayı bazen zorluk yaşanabiliyor. Aşağıdaki linkten mıknatıslı IC80S ya da elektrikli CF70 linklerinden birine bastığınız anda %15 indirim kodu mesajı gelebilir. Bunu elbette görmezden geliyoruz. Çünkü %20 indirim kodunu çoktan kopyalamıştık bile. Buradan versiyon 5'i seçtikten sonra Buy Now yani şimdi satın ala tıklayınca karşımıza adres sayfası çıkıyor. Hemen burada bulunan Have a Coupon dediği kısma basıp %20 indirim kodumuzu yapıştırıyoruz. First name adı, soyadı, buraya şirket adımızı yazabilirsiniz varsa. Buradan Türkiye'yi seçtik. Buraya açık adresimizi yazıyoruz. Yalnız Ş, Ç, Ö gibi harfleri yazmayın. Şenol yerine Senol yazın mesela. Daha rahat anlaşılır. Alttaki kısmı boş bırakabilirsiniz. Posta kodu önemli. Bunu da Google'a arama motoruna mahallenizin adını yazarak öğrenebilirsiniz. Semtimizi yazdık, şehri seçtik. Telefon ve e-mailden sonra buraya artık belirtmek istediğiniz notlarınız varsa onları ekliyorsunuz ve burayla işimiz bitiyor. Ödeme kısmında Pay with Cards seçeneğine basıp bilgileri doldurduktan sonra Place Order diyoruz ve izlediğimiz ve benim çok beğendiğim, almaktan mutlu olduğum ürünlere sahip oluyoruz. Alışveriş yapmak keyiflidir. Araba için alışveriş yapmak ekstra keyifli. Bu da bir gerçek. Evet dostlar, sadece bir telefon tutucu demeye insanın dili varmıyor ama bu telefon tutucuların baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Aracınıza ve kullanım alışkanlıklarınıza göre iki farklı versiyondan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Ben garanti olsun hem de kanalımızda incelemek istediğim için ikisini de sipariş ettim. Senin favorin hangisi diye soracak olursanız inanın karar vermekte zorlanıyorum. Ben ürünün satın alma linklerini ve indirim linkini de yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bir göz atarsanız sevinirim. Yine başta söylemiştim ama ürünle ilgili ve herhangi bir şeyle ilgili aklınıza takılan her şeyi de yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Bana oradan sorabilirsiniz. Ben bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.